Hayat bazen etrafımızdaki insanların olumsuz enerjisiyle zorlaşır ve hepimizin hayatında toksik insanlar olabilir. Bu videoda böyle insanlarla başa çıkmanın yollarını keşfedeceğiz. Videoyu izledikten sonra çevrenizde kaç toksik insan olduğunu ve bunlarla nasıl başa çıktığınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yalnız olmadığımızı bilmek hepimize güç verebilir. Toksik insanlarla başa çıkmak zorlayıcı olabilir. Ancak doğru yaklaşımlar ve Stoacı felsefenin rehberliğiyle bu durumdan güçlü bir şekilde çıkabiliriz. Stoacılık, binlerce yıllık bir felsefi öğreti olarak, duygusal dayanıklılığımızı artırmamız ve içsel huzurumuzu korumamız için bize yardımcı olabilir. Bu felsefeye dayanan yaklaşımlarla toksik insanların üzerimizdeki etkisini nasıl en aza indirebileceğimizi ve kendi hayatımızı daha anlamlı hale getirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmekle başlayalım. Stoacılar, yaşamı kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler olarak ikiye ayırır. Bu farkındalığı kazandığımızda, toksik insanların davranışlarını değiştiremeyeceğimizi anlamak daha kolay hale gelir. Bu tür insanlar bizim kontrolümüzde değildir. Ancak nasıl tepki vereceğimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız tamamen bizim elimizdedir. Olayları kontrol edememek, onlara verdiğimiz tepkinin de bizi etkilemesi gerektiği anlamına gelmez. Durumu olduğu gibi kabul etmek ve bu kişilerden gelecek olumsuz enerjiyi sınırlamak ilk adımdır. Duygularınızı yöneterek içsel huzurunuzu korumayı öğrenin. Toksik insanlar, duygusal dengemizi bozmak için bilinçsizce ya da bilinçli olarak tetikleyici davranışlar sergileyebilir. Duygularınıza teslim olmak yerine onlara dışarıdan bir gözle bakmayı deneyin. Örneğin, birisi sizi sinirlendirdiğinde ya da moralinizi bozduğunda derin bir nefes alın ve kendinize şu soruyu sorun: gerçekten bu duruma bu kadar üzülmeli miyim? Bu basit sorgulama, durumu daha objektif bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Duygularınızı bir gözlemci gibi izlemek, olayların sizi tüketmesini engeller. Hayatınızda sınırlar belirlemek, toksik insanların etkisini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Kendi sınırlarınızı bilmek ve bu sınırları net bir şekilde korumak, duygusal ve fiziksel sağlığınız için gereklidir. Toksik insanlara karşı koyarken kendinize dürüst olun ve bu kişilerle olan ilişkinizin size ne kadar zarar verdiğini değerlendirin. Bu tür insanlarla daha az zaman geçirmek veya onların negatif enerjilerinden uzak durmak için sınırlar koymak, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Kendinize şu soruyu sorun: bu kişi benim hayatıma gerçekten olumlu bir katkıda bulunuyor mu, yoksa sadece enerjimi mi tüketiyor? Bu değerlendirme, hangi ilişkilerin sürdürülebilir olduğuna karar vermenize yardımcı olur. Empati göstermek her zaman iyi bir özellik olarak kabul edilir, ancak toksik insanlarla başa çıkarken dikkatli olunması gereken bir yönüdür. Karşınızdaki kişinin neden bu şekilde davrandığını anlamaya çalışmak faydalı olabilir. Ancak empati yaparken kendi sınırlarınızı korumanız önemlidir. Bu kişiler genellikle kendi içsel sorunları ve mutsuzlukları nedeniyle olumsuz davranışlar sergilerler. Onların yükünü taşımak zorunda değilsiniz. Empati yaparken kendinizi koruyarak ve kendi duygusal sağlığınıza öncelik vererek daha dengeli bir tutum sergileyebilirsiniz. Değerleriniz ve prensipleriniz hayatınızda bir pusula görevi görmelidir. Toksik insanlar, bazen inançlarınızı ve değerlerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Ancak, Stoacı felsefeye göre, kendi içsel değerleriniz ve prensipleriniz sabittir ve başkalarının davranışları onları değiştirmemelidir. Kendinize sadık kalmak, zorlayıcı durumlarda doğru yolu bulmanıza yardımcı olur. Bu kişiler, kendi iç çatışmalarını dışarı yansıtırken, sizi de bu çatışmanın içine çekmeye çalışabilir. Ancak siz, kendi içsel rehberliğinize güvenerek, bu tuzağa düşmekten kaçınabilirsiniz. Zihinsel farkındalığınızı geliştirerek direncinizi artırın. Farkındalık, zihin sağlığının en önemli unsurlarından biridir. Toksik bir kişiyle karşılaştığınızda, kendi düşüncelerinizin ve hislerinizin farkında olmak, nasıl tepki vereceğinizi büyük ölçüde etkiler. Bu bilinçli yaklaşım, sizi zorluklar karşısında daha güçlü kılar ve duygusal dayanıklılığınızı artırır. Farkındalık uygulamaları, meditasyon ya da basit bir nefes egzersizi gibi yöntemlerle günlük yaşamınıza entegre edilebilir ve zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Durumları olduğu gibi kabul etmek, toksik insanlarla başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Stoacılar, hayatın karmaşıklığını ve değişkenliğini kabul etmenin, insanın içsel huzuruna ulaşmasında büyük bir rol oynadığını savunur. Toksik insanlar ve onların olumsuz etkileri de bu değişkenliğin bir parçasıdır. Bu kişilerle sürekli olarak mücadele etmek yerine, onların varlığını kabul etmek ve bu durumu hayatınızın merkezine koymamak sizi rahatlatır. Bu kabul, olayların üzerinizdeki etkisini azaltır ve duygusal yükünüzü hafifletir. Olumsuz davranışları kişisel olarak almaktan vazgeçin. Çoğu zaman, toksik insanların mutsuzlukları ve olumsuz davranışları, kendi içsel çatışmalarının ve problemlerinin bir yansımasıdır.
Bu durumların sizinle bir ilgisi olmadığını anlamak, duygusal yükünüzü hafifletir ve kendinizi suçlamaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Başkalarının negatifliğinin sizi tanımlamasına izin vermek yerine, kendi içsel dengenize odaklanın. Karşılaşılan zorlukları kişisel gelişim için bir fırsat olarak görün. Stoacılar, her zorluğun insanı geliştiren bir deneyim olduğunu savunur. Toksik insanlarla yaşanan etkileşimler, doğru ele alındığında, duygusal olarak daha güçlü ve dirençli olmanıza katkı sağlar. Bu tür zorluklar, sabrınızı, anlayışınızı ve duygusal esnekliğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Zorlukların üstesinden gelmek, sizi daha güçlü bir birey haline getirir. İçsel diyalogunuzu pozitif yönde şekillendirmek, olumsuz durumlara karşı daha dirençli olmanızı sağlar. Kendinize sürekli negatif mesajlar vermek yerine, yapıcı ve destekleyici bir dille konuşun. Zorlayıcı anlarda, kendinize bu durumun üstesinden gelebilirim demek, zihinsel gücünüzü artırır ve sizi daha motive eder. Sabırlı olun ve bazen sessizliğin gücüne inanın. Stoacılık, sabrın ve sessiz kalmanın zor durumlarda bile etkili bir çözüm olduğunu vurgular. Toksik bir insanla tartışmak ya da çatışmak her zaman en iyi çözüm olmayabilir. Bazen sadece sessiz kalmak ve karşıdaki kişinin öfkesine ya da negatifliğine yanıt vermemek en etkili cevaptır. Bu tutum, çatışmanın büyümesini engeller ve kendinizi gereksiz stresten korumanıza yardımcı olur. Geçmişi bırakın ve geleceğe odaklanın. Stoacılık, geçmişteki olumsuzlukların, bugünkü mutluluğunuzu etkilemesine izin vermemenizi öğütler. Toksik insanlarla yaşanan kötü deneyimler, sürekli olarak sizi aşağı çekmemelidir. Geçmişi geçmişte bırakmak, hayatınıza yeni bir yön vermenizi sağlar ve daha olumlu bir gelecek için fırsatlar sunar. Son olarak, hayatın geçici olduğunu unutmayın. Stoacılık, her şeyin geçici olduğunu kabul etmek ve hiçbir şeyin sonsuza dek sürmediğini bilmek gerektiğini savunur. Toksik insanlar ve onların olumsuz etkileri de geçici olabilir. Bu farkındalık, umut bulmanıza ve olumsuz durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olur. Toksik insanlarla başa çıkmak, hayatın zorluklarını fırsatlara dönüştürmek ve içsel huzuru korumak için önemli bir adımdır. Stoacı felsefeden ilham alarak bu tür ilişkilerin üzerinizdeki etkisini azaltabilir ve daha dengeli bir yaşam sürebilirsiniz.